no safety or surprise the end. Sanılanın aksine güldürü programları güldürmekten ziyade büyük sorunları normalmiş gibi gösterip en büyük kötülüğü yapmıyor mu? Dikkat ederseniz en büyük çirkinlikler bile gülme konusu bu memlekette. Ciddi biriyle bir şey tartışamıyorsun. Mesela birinci kattaki kadın vermiyordu paramızı. Evet. Evet, peki. Gülmeyin han. Şu çocuğun bakışlarına iyi bakın. Size bir haksızlıktan bahsediyorum. Bunda gülünecek ne var diyor. Bu güzel çocuk bir haksızlık karşısında kendisindeki gibi çatık kaşlar görmeyi beklerken her şeye gülen saçma sapan bir kitleyle karşılaşıyor. Gülmeyin ha diyor. Haksızlık var diyorum. Gülmeyin. Neden her şeye gülüyorsunuz? Tamam, komedi programlarının niyeti bir sorundan dem vurmak olabilir ama her yöntem her sorunu çözmede işe yaramıyor işte. Güldürünün amacı ve yarattığı etki arasındaki farka bakalım diyorum. Bir uyumsuzluk var gibi geliyor bana. Şu kof güldürlere hiç değinmeyeceğim. Yılmaz Erdoğan'ın dediği gibi derdi olan güldürleri konuşmak istiyorum. Siz hiç söz gelimi bu tür komedi programlarından birini izleyip ekonomiye, yozlaşmaya, eğitime dair farkındalık kazanıp kendi çapınca düzeltmeye koyulan birini gördünüz mü? Ben görmedim. Sorunları itibarsızlaştırıp normal göstermekten başka ne işe yarıyor o halde bu komedi programları? Benim gördüğüm bu konularda zaten farkındalık sahibi insanların canını sıkan meselelerde bir tür rahatlatma etkisi yaratması. Hani insanı zorlayan konularda bazen gülüp geçerek rahatlamak gerekiyor, yani kendini toparlamak için, bu doğru. Ama bana şöyle bir sorun var gibi geliyor. Gülüp geçip rahatlama yaşamamız gereken duygunun dozu çok kaçmış. Öyle kaçmış ki gülüp geçmekten artık sorunun sorun olduğunu unutuyoruz. Her yanlış normal gelmeye başlıyor. Helal olsun lan Leonardo. İşe alındın. Çok teşekkür ediyorum. Senin gibi sahtekarlara, karaktersizlere ihtiyacımız var. Dikkat ederseniz her yerde güldürme çabası var. Filmlerde, dizilerde, kitaplarda, YouTube'da, her yerde işte. Derdi varmış, yokmuş, dozu ayarlanmış, ayarlanmamış hiç önemli değil. Sürekli gülüyoruz, sürekli eğlenmek istiyoruz. Güle eğlene her gün bir insanın öldürüldüğü, her şeye astronomik zamların geldiği, herkesin akrabasını bir şekilde kayırdığı, eğitimde son sıralara düştüğümüz, gelecek göremeyen akılların yurt dışına kaçtığı ülke durumuna düştük. Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti. Maalesef aklı yetmeyenler burada tuzağa düştü. Amaç farkındalık kazandırmak olsa da ortaya çıkan etki şu: farkında olmayanlara sorunun sorun olduğunu bırakın fark ettirmeyi, normal görmesini sağlıyor. Farkında olanlara da bir tür rahatlatma etkisi yaratıyor ama sorun çoğu insan nazarında normal gelmeye başladığı için artık arkadaşlar bu yanlıştır cümlesine itibar eden kimse kalmıyor. Örneğin MasterChef'in şiddet dolu içeriğine dair bir video hazırladığımızda şu tür itirazlar geliyor. İyi de mutfak zaten sert bir yerdir. Bunun psikolojideki karşılığı ne biliyor musunuz? Öğrenilmiş çaresizlik. Evet, sorunlarla baş edebilmeyi değil, insanca muameleyi değil, çaresizliği öğrendik. Mutfak zaten sert bir yer olduğu için bağırıp çağırmak, çocuğu milletin içinde utandırmak, ağlatmak, onlarla dalga geçmek vesaire gibi çirkinlikler normal sayılıyor. Şefim farkındayım, çok kötü bir tabak. Ben bunu Niye getirdin? Şefim ben bunu isteyerek çıkarmadım zaten şef. Ne yaptın? Ya benim hatam, ben bunu kabul ediyorum şef. Ben burada niye kendimi rezil edeyim bilerek şef? Sanki başka türlü, yani insanca kırmadan dökmeden eğitmek mümkün değilmiş gibi bir mantık var. Bu mantıkla bakarsak söz gelimi tecavüzler karşısında şöyle bir şey demek gerekecek. İyi de erkekler zaten tecavüz eder, normal yani. Neyse, sakinim. Ama sorun var değil de mesela MasterChef'te komik anları derleseniz herkes dediğinizi dinler. Hababam sınıfının eğitimde yozlaşmaya dikkat çektiği, Kibar Feyzo'nun faşist yönetimin kötülüğünü anlattığı aşikar. Ama soru şu: bu anlatım tarzı insanları bilinçlendiriyor mu yoksa rezaleti sadece sindirmeye mi yarıyor? Görünen o ki daha çok sorunları sindirmeye yarıyor. Hatta sindirmeden de ziyade öğretmeninden öğrencisine çoğu insan Hababam sınıfındaki gibi bir eğitim sürmeye özeniyor. Komedide amacından sapan bir durum söz konusu. Neden böyle oluyor peki? Sanırım öğrenmenin yapısıyla ilgili bir durum. Hani sevdiğiniz bir şeyi daha kolay öğrenirsiniz ya, sevdiğiniz bir derste daha başarılı olursunuz mesela. Yani bir şey öğrenirken duygu durumu da çok önemli bir etken.
Nefretle öğrenmek beraber gitmediği gibi güldürüyle farkındalık kazanmak da beraber gitmiyor anlaşılan. Gülmek olmaz efendim, yalnızca güldürürken düşündürmek lazım. Ulan teknik olarak böyle bir şey mümkün değil. Millet öyle bir aydınlanma bekleyen var. Böyle geliyor dur geliyor. Yılmaz Hoca derdi olan güldürü isteyip duruyor. Böylesi bir güldürüye kıymet veriyor ki bence de haklı, ama şu var. Farkında olan adam zaten farkında, önemli olan farkında olmayanı da bilinçlendirmekse eğer, komedinin dozu ile derdin dozunu da çok iyi ayarlamak gerekiyor. Yoksa amaçtan sapılıyor ya da verilmek istenen mesaj havada kalıyor. Neydi önermemiz şimdi, ben anlamadım. Dürüst olalım mı olmayalım mı? Ne diyorlardı? He? Gözü açık olalım, dürüst olalım. Yani hiç komedi olmasın falan demiyoruz tabii. Zaten bizi izleyenler artık bizim hiçbir şeye kendi başına karşı olmadığımızı, nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğine göre değerlendirdiğimizi bilir. Ki doğru değerlendirme de böyle yapılır. Söz gelimi yalan söylemek kötüdür gibi bir şey söylemek saçma aslında. Kim, hangi durumda, ne şartlar altında dedi, başka şansı yok muydu vesaire, bunlara hesap etmek gerekir. Aksi halde ezbere hareket etmiş oluruz. Bir yalanın bir canı kurtardığı durumlar da vardır bu hayatta. Anlatabildim mi? Öyle şu iyi bu kötü deyip hadi olaysız dağılalım demekle bitmiyor iş. O kadar basit değil yani. Her neyse, komediyle farkındalık sağlanmak isteniyorsa gerçekten öyle bir niyet varsa, para, şan, şöhret değil de gerçekten öyle bir niyet varsa, derdi olan bir hikaye yanında güldürü dozunun da çok iyi ayarlanması gerekir. Amacından sapacak etki yaratmaması gerekir. Farkındalığın salt güldürü ile değil, derdi ve hüznü olan ama hüznü güldürüden baskın olan bir komediyle sağlamak gerekir. Bir sorunu öğrenmenin yapısı bu şekilde işliyor anlaşılan. Aksi halde ortaya çıkan etkiyi görüyoruz işte. Bahsettiğim minvalde komedilerde yok değil bu arada. Deve Kuşu Kabare, Charlie Chaplin'in The Great Dictator, Little Miss Sunshine, Züğürt Ağa gibi örnekler verilebilir. Bizim düşüncelerimiz bu şekilde. Peki siz bu türden programlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok Güzel Hareketler, Güldür Güldür gibi mevcut komedi programları bilinçlendiriyor mu yoksa sorunları itibarsızlaştırıyor mu? Sisyphos sizinle olsun. Bizi Patreon üzerinden desteklemek isterseniz link açıklama kısmında. Beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. This is the end.